Şimdi Allah Teala'nın zatında tegayyür olur mu yani değişiklik? Haşa, değişiklikten mukaddestir diyor. İntikal Allah Teala hakkında düşünülebilir mi? Tasavvur edilebilir mi? Tehayyül edilebilir mi? İntikal, geçişler, gidişler, gelişler, hareketler, inişler, çıkışlar falan. Haşa, bunlardan münezzehtir diyor. Şimdi bak, bunu bir kul hakkında desek, noksan sıfat mı olur? Efendim, medih sıfatı mı olur? Kemal sıfat mı olur? Cık, kul hakkında kemal sıfatı olmaz mı? Bir kul hakkında mesela dense ki Cübbeli Ahmet hiç değişmez. Yani değişikliğe maruz kalmış, hiç değişmez. Ben bunu kendim için noksanlık addederim. Çünkü değişmiyorsam yerimde kaldım demektir. Yerimde sayıyorsam hatalarımda da ısrar ediyorum demektir. Halbuki bir insan devamlı kemalat kesbetmek, çünkü noksan sıfatları olan beşer olduğuma göre tekamül etmem lazım. Tekamül etmem için değişmem lazım. Mesela şu adam değişmez dediğin zaman demek ki hiçbir tekamüle açık değil ve yanlışını görse bile o yanlışta sabit kalır demektir. Mesela benim için kullanılsa bu adam değişmez bu adam dense bu benim için noksanlıktır. Ama Allah Teala'da değişiklik olmaz dediği zaman bu kemalattır. Çünkü neden? Allah Teala'nın her şeyi mükemmel olduğu için neyi sonradan öğrenecek de haşa? Hangi hatası olacak da haşa? Onun için Allah Teala değişmez. Niye değişmez? Çünkü ezelde neyse ebedde odur. Allah Teala son derece mükemmel olduğundan mükemmelde değişiklik olmaz. Bak şimdi. Aynı şeyi demin söyledim mi sen işte yani. Bizde bu adam baba değil desen işte kısır karşılığında noksanlık olur. Babadır desen övgü sıfatı olur. Ama Allah Teala babadır desen noksan sıfatı olur. Çünkü eşe muhtaç, çocuğa muhtaç olmuş durumuna düşer. Bu işler böyledir yani. Senin aklın burada anlamaz. Mesela intikal. İntikal. Şimdi sen bir adam hakkında, bir mahluk hakkında dersen ki şuradan şuraya hareket edemez. Etmez. Edemez. Etmez. Niye etmez? Edemez yani mahluk hakkında konuşuyorsak bunu. Şuradan şuraya hareket etmez. İntikal etmez. Evinden çıkmaz. Oturduğu yerden kalkamaz. Şimdi bu iyi bir sıfat mıdır? Bir kul hakkında intikal edemez bu bir yerden bir yere. Hareketsizdir demenin karşılığı nedir? Türkçe'de felçtir, meflüştür, kötürümdür, şudur budur yani. Ama Allah Teala için de hareket eder haşa, iner çıkar haşa, intikal eder bir yerden bir yere, geçiş yapar haşa. Şimdi hadis-i şerifler yenzilu ile semâet dünya. Birçok sahih hadiste birinci kat semaya nüzül eder. Tabiri vardır. Ama mesela İmam Gazali buyurur ki nüzülün tercümesi caiz değildir. Yani nüzül kelimesinin lügat manası nezele yenzül, nezele indi. Tercüme edilir. Ama Allah Teala birinci kat semaya nüzül eder dedikten sonra nüzülün Türkçesini vermek caiz değildir. Niye caiz değildir? Orada müteşabih bir sıfat vardır. Onun tecellisinin, rahmetinin, bereketinin, feyizlerinin nüzulü maksattır. Zatı ile nazil olmaz. Arşa istivası da zatıyla bir istiva söz konusu değildir. Dolayısıyla şimdi burayı iyi anlamak lazım. Bizim hakkımızda iner, çıkar, hareket eder, intikal eder sıfatları hareketli, canlı, vasıflı bir de manasına gelir. Bunun tersi noksanlık olur. Ama Allah Teala hakkında da intikal eder demek noksanlık olur. Onun için intikalden mukaddestir diyor. Şimdi bunları doğru anlayacağız. Allah Teala arşın fevkindedir. Tamam, arşın fevkindedir. Ama bilâ vasfı temekkün ve ittisâli. Bitişme yok, yapışma yok, eklenme yok. Ondan sonra yerleşme yok, oturma yok. İstiva sıfatının tercümesi caiz değil. İstiva kelimesini kullanabilirsin. Çünkü öbür türlü lügat manasına gidersen noksanlık sıfatı olur. Bak ne diyor? İntikalden münezzeh. Sen şimdi arşa istiva et. Peki. Şimdi Vahabilere yine konuşuyoruz. Arşa istiva ettiğini kabul ediyorsun. Arşın fevkinde olduğunu kabul ediyorsun. Ondan sonra semai dünyaya her gecenin 2/3 geçip 1/3 kaldığında Berat gecesi güneş batar batmaz farkı var. Nüzül eder. Buyuruyor mu? Buyuruyor. Semai dünya neresidir? Bize en yakın gök katmanıdır. 7 katın bize en yakını, yani 7 katın en düşüğüdür. Buraya nüzül edere sen zatıyla haşa iner manası, haşa intikal manası, hareket manası verdiğin anda ne olur? Zaten arşa istiva sıfatını bozmuş olursun. Bu sefer ne olur? Arşın fevkinde, zatıyla arşın fevkindeyse haşa, temekkün vasfıyla haşa. Birinci kat semaya nüzül ediyor mu? Ediyor. O zaman o da zatıylaysa haşa. İniş çıkışsa haşa. Ne oldu bu sefer? Tamamen intikal oldu yani.
Tamamen intikal oldu. Sen buradan kalktın Ankara'ya gittiğine döndü. Arş nereye? Birinci kat sema nereye yani? Orada da zatıyla, burada da zatıyla diyen bir Selefi Vahabi kafası ne demiş oluyor? Allah-u Teala çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. İyi o zaman saat 6:42'de, 41'de güneş battı. Oradan gece hesaba başlandı. Gecenin 3'te 2'sini çıkacağız. İmsaha kadar bunu 3'e böleceğiz. 3'te 2'sinden sonra Allah-u Teala arştan kalkıyormuş. Haşa ve kella sema dünyaya, birinci kat semaya zatıyla nüzul ediyormuş. Yani onların manasına göre iniyormuş. İbn-i Teymiye kafası. Şimdi bu ne oldu yani? Saat 6:42'yi tut. Ondan sonra 3'te 2'yi çık. Ondan sonra efendim şimdiki saatten işte imsa 2 saat kala, 2,5 saat kala arştan kalkacak. Haşa. Birinci kata inecek. Haşa intikal. Acayip bir intikal yani. Çok büyük. Artık kilometreye göre hesabı yok da. Yani bize göre mümkün değil. Kıyamete kadar şimdi gitsen gidemezsin arşa. Yani şu andaki füzeler ve uçuş imkanlarını, kilometre hesaplarını konuşuyorum. Haşa. Yani Mevla hakkında hiçbiri geçerli değil. Zaman geçmiyor ona. Mekan mefhumu yok onda. Şimdi böyle bir iman olur mu? Amentü billah, ben Allah'a iman ettim. Nasıl iman ettin? Nasıl iman ettim? 4.30'a kadar arşın üstünde durur. 4.30'dan sonra haşa. Efendim işte neyse imsağın saatine göre son 1/3 kalan da birinci kata harekete başlar. Oradan gelir geçer. İner çıkar. La havle ve la kuvvete illa billah. İmanları bu canım. Nasıl oldu amentü billahi şimdi? Yani onun için ben Allah'a iman ettim. Şu anda bu selefiler 2000-3000 dernek kurmuş ve bütün internetler vasıtasıyla milleti açlıyorlar ve Allah göktedir fikrini tamamen yerleştiriyorlar ve şu anda eskiden bu konuları konuşma lüzum yoktu. Allah haşa yani mekanı vardır, göktedir. Zaten orada da büyük bir tezat vardır. Gökte olursa arşın fevkinde olamıyor. Çünkü gök arşın çok altındadır. Ve siyâ kürsüyü's semâvât vel ard. Kürsü gökleri yerleri kaplamışsa, kürsü de arşın yanında sahradaki bilye kadar küçük kalıyorsa, arş bütün yaratılan mahlukatın tümünü kuşatmışsa, gök onun içinde halakanın halakasının halakası yani koca Sina çölündeki bir misket kadar bile hükmü yok. Allah Teala nasıl oluyor? Fissema gökte haşa. Şimdi kendi laflarını kendileri nakseden, her gördükleri ayete hadisin zahirine göre, lügatına göre mana verip dalalete düşen, hadis-i şeriflere bakmayan, leyseke misli şey Allah'ın misli benzeri yok ayetine bakmayan, diğer hadis-i şeriflere bakmadan mana veren, ehl-i sünnet ulemasının, müçtehitlerimizin ayetlerden, hadislerden çıkarttıkları, istilad ettikleri, istinbat ettikleri itikadi meselelere, inanç meselelerine bakmadan bu ayette böyle diyor, bu ayette böyle diyor, bu ayette böyle. Ama şimdi bu ayetler çelişmeyeceğine göre demek ki senin kafan çelişiyor. O zaman ne yapman lazım? Bunları tevfik etmen lazım. Tevfik ne demek? Birleştirmek. Bunu birleştirmiş ehl-i sünnet uleması. Birinci kat semaya nüzul eder mi? Eder. Hadis sahihtir. Ama tecellisi, rahmeti, bereketi, feyzin nüzul eder. Arşa istiva etmiş, istiva etmiştir. Zatıyla değil. Allah-u Teala arşa hükümranlık kurmuştur. Arşa tecellide bulunmuştur. En büyük tecelli arşa olduğu için arşa istiva buyurmuştur. Yoksa Allah-u Teala'nın felemma tecella rabbul lil cebel, daha da tecelli etti. Ayette Musa Aleyhisselam'a bak dedi, dağ dedi. Daha da tecelli etti. Ama şimdi daha tecelli etti. Zerrenin zerresi kadar bir tecelliyle dağlar erimiş gitmiştir. Ama arşa istivasına arş dayanabilmiştir. Arş buna dayanabiliyorsa arşa o kuvveti Allah Teala vermiştir. Allah Teala ona o dayanma kuvvetini verdiği için arş tahammül edemiş. O tecelliye. Yoksa Allah'ın zatına haşa nerede mekan olsun? Kim mekan olsun? Mekan mı vardı Allah'ın zatı var iken? O zaman şurası bile Allah Teala'yı tanımamız için yeterli itikatı bize veriyor. Tegayyür ve intikalden mukaddestir. Al şimdi bu kelimeyi geç. Bunu anlatacaksak anlatacağız. Yoksa buna lügat manası veren birçok hoca efendi kardeşimiz vardır. Bu ibareyi de okuyurlar geçerler. Tegayyürden mukaddestir, intikalden mukaddestir. Bu bak çeyrek dakika tutmadı. Birkaç saniyede konuşuluyor. Ama gel altına bunu şimdi değişikliğe maruz kalmaz. Çünkü değişikliğe maruz kalan her şeyde noksanlık var demektir.